Hayatımızın yolunun yarısında kendimi karanlık bir ormanda buldum demişti Dante Alighieri. Sürgün yemiş, ailesinden koparılmış, siyasi kavgaların ortasında ezilmiş bir şair. Kendini o karanlık ormanda kaybolmuş halde buluyor. Önünde 3 yaratık beliriyor. Bir leopar, bir aslan, bir kurt. Tam kaçacakken karşısına Romalı şair Vergilius çıkıyor. Senin başka bir yoldan gitmen gerek diyor. Ve onu bir kapıya götürüyor. O kapının üstünde şu yazıyor: buraya girenler tüm umudunuzu bırakın. Dante bu mekanı sıfırdan canlandırmadı. Binlerce yıllık bir birikimin üzerine inşa etti. O mekanın adı cehennem. Kültürlere göre farklı cennet inançları isimli videomda farklı kültür ve medeniyetlerin cennet inançlarını konuşmuştuk. Her kültürün kendi eksiğini cennetinde tamamladığını görmüştük. O videomda bunun bir de cehennem versiyonunu hazırlamamı istemiştiniz. Makul istekleriniz benim için her zaman bir görev gibidir. O yüzden şimdi madalyonun diğer yüzüne de çevirip bakacağız. İyi seyirler. Cennet videosunda kurduğumuz bir tez vardı. Coğrafya, insan inançlarını yazan en acımasız senaristlerden biridir demiştim. Çöl insanı suyu, kuzeyli güneşi, tarım toplumu bereketi cennetine koymuştu. Aynı basit mantığı tersinden işletirsek de şu gerçek ortaya çıkıyor. İnsan neyden korkuyorsa cehennemine onu koyuyor. Arap Yarımadası'nın kavurucu sıcağında büyüyen biri için cehennem ateş oluyor mesela. Ama burada bir parantez açmam lazım. Çünkü ateş meselesi bu kadar basit değil. Ateş insanlık tarihinin en güçlü sembollerinden biri oldu. İnsan ateşi bulduğu günden beri ona hem tapıyor hem de ondan kaçıyor. Mağara duvarlarındaki ilk resimlerin yanan bir ocağın ışığında çizildiğini biliyoruz. Ateş bizi besledi, ısıttı, vahşi hayvanlardan korudu, etimizi pişirdi, beynimizi büyüttü. Ama aynı ateş köyleri yaktı, ormanları kül etti. İnsan ateşle olan ikircikli ilişkisini hiçbir zaman çözemedi. Ocaktaki ateşe minnetle bakarken evleri yakan ateşten dehşetle kaçtı. Ateş bir kültürün cehennemi ise başka bir kültürün cehennemi bambaşka bir şey olabiliyordu. Aynı insanı alıp İskandinavya'nın bir fiyordunun kıyısına koyun, ateşten korkmaz. Çünkü ateş orada hayattır. Kuzeyli için asıl korku soğuktur. Helin diyarı bu yüzden ebedi bir soğukla, sisle ve ıslaklıkla anlatılır. Cehennem her kültürde farklı görünüyor ama temelde hep aynı işi yapıyor. İnsanın en derin korkusunu alıyor ve onu sonsuzlaştırıyor. İşin asıl dehşet verici tarafı da bu ya zaten. Süre, sonsuzluk. Çünkü insan bir acıya dayanabilir, bir korkuyu atlatabilir ama o acının asla bitmeyeceğini bilmek, acının kendisinden çok çok daha ağır bir şey. Yazılı tarihin bilinen ilk cehennem tasavvuruna Mezopotamya'ya bakalım. Dicle ile Fırat'ın arasında bugünkü Irak topraklarında binlerce yıl önce kurulmuş o eski medeniyetler. Sümerler, Akadlar, Babiller, insanlık tarihinin yazıyı bulan, ilk şehirlerini kuran, ilk kanunlarını yazan halkları. Aynı zamanda yazılı tarihte bilinen ilk cehennem tasavvurlarını da bize bırakan onlardı. Onların öbür dünyasının adı Irkalay'dı ya da bazı metinlerde Kur. Ama burası bizim bugün anladığımız anlamda bir cehennem değildi. Yani günahkarların yandığı, iyilerin uzak tutulduğu bir yer değil. Irkalay'a herkes gidiyor. İyi de gidiyor, kötü de gidiyor. Kral da gidiyor, köle de gidiyor. Çünkü onlar için ölüm sadece bir son. Öyle ahlaki bir hesaplaşma söz konusu değildi. Ve bu son tuhaf bir biçimde eşitlikçiydi. Gılgamış destanında Enkidu'nun rüyasını okuduğumuzda bu yerin nasıl tasvir edildiğini görüyoruz. Karanlık bir ev. İçeri girenin bir daha dışarı çıkmadığı bir ev. Burada anlamsızlık hakim. Sonsuz bir hiçlik. Cennet videosunda Aru'yu yani sazlık tarlalarını uzun uzun konuşmuştuk. Antik Mısır'da cennetin Nil'in cömertliğine bağlı olduğunu söylemiştim. Ama her terazinin iki kefesi vardır. Aru'nun kapısının önünde bir salon var. Adı Hakikat Salonu. Ölen herkes önce buraya getiriliyor. Orada bir terazi var. Bir kefede ölen kişinin kalbi, diğer kefede tek bir tüy. Matın tüyü. Kalbin bu tüyden hafif çıkması gerek. Eğer hafifse ruh Aru'ya geçiyor. Sonsuz bir hayat başlıyor. Peki ya ağırsa? İşte burada bir yaratık devreye giriyor. Adı yutucu anlamına gelen Amit. Başı timsah, gövdesinin önü arslan, arkası su aygırı. Bölge halkının tanıdığı ve en çok korktuğu 3 hayvanın birleşimi. Terazide kalbi ağır çıkan ruh bu yaratık tarafından yutuluyor ve ruh yok oluyor. Ateş yok, işkence yok, sonsuz azap yok. Sadece silinme.
Antik Mısır inancında ölümden sonra acı çekmek bile bir tür var olmaktı. Ama Amit'in çenesinden geçmek hiç var olmamış gibi olmak anlamına geliyordu. Buna ikinci ölüm diyorlardı. İlk ölüm bedenin ölümü, ikinci ölüm ruhun ölümü. Ama burada durup bir düşünmemiz lazım. Mutlaka sizin de şu an aklınıza geliyordur hemen şimdi ben anlatırken. Antik Mısır'daki bu ikinci ölüm fikri gerçekten bir ceza mı? Yani sonsuza kadar yanmakla veya türlü çeşit sonsuz azapla karşılaştırınca bir anda silinip yok olmak aslında çok da fena bir kader değil. Hatta bir bakıma ödül, öyle değil mi? O halde bu nasıl bir cehennem? Buradaki ince ayrıntı aslında cezanın kazanılamayan ödül olması. Sonsuz bir mutluluğu ve varoluşu kaçırıyorsun ve yok oluyorsun. Diğerleri Aru'da kutsal güneşin altında dilediklerince sonsuz bir yaşamla ödüllendirilirken sen hiç var olmamış gibi oluyorsun. Acı değil yani, mahrumiyet. Yine de sonsuz azapla karşılaştırıldığında bu hala memnuniyetle kabul edilebilecek bir son. Dünya üzerindeki cehennem ve öbür dünya tasavvurlarının hepsi çok acımasız değil aslında. Biz cehennem deyince refleks olarak alev alev yanan bir çukur, çığlık atan ruhlar, sonsuz işkence düşünüyoruz. Bu çoğunlukla İbrahimi dinlerin bize miras bıraktığı bir görüntü. Ama dünyanın başka köşelerinde işler çok farklı işleyebiliyor. Hint inançlarında cehennem geçici bir durak mesela. Budizm'de de durum oldukça yumuşak. Cehennem zaten zihnin ürettiği bir hal. Gerçek azap arzunun kendisi. Çin geleneğindeki Diyu, 10 bürokratik salondan oluşan bir yargı sistemi gibi işliyor. Ruh suçunu çekiyor, kaydı tutuluyor, sonra yeniden gönderiliyor. Eski Türk inançlarında da pek çok şamanist gelenekte de net bir cehennem tasviri yok. Ruhlar göğün katlarında dolaşıyor, atalarına karışıyor, kötülerse sadece yukarı çıkamıyor. Yani onların cezası da Antik Mısır'dakine benziyor. Mahrumiyet. Sözün özü cehennem fikri evrensel değil. En azından bizim anladığımız haliyle değil. Sonsuz azap fikri aslında oldukça spesifik bir kültürel icat. Antik Yunan'a geldiğimizde buradaki cehennem de diğerlerinden biraz farklı. Daha rafine, daha psikolojik. Yeraltı dünyasının genel adı Hades ama Hades aslında bir cehennem sayılmaz. Daha çok bir ölüler diyarı. Mezopotamya'nın Irkadası gibi herkesin gittiği gri bir yer. Ruhlar Styx nehrini geçiyor, Kerberos'un önünden geçip içeri giriyor ve orada gölge gibi dolaşıp duruyorlar. Asıl mesele Hades'in derinliklerinde başlıyor. Çok da aşağıda. Tartaros'ta. Tartaros gerçek bir cehennem işte. Hesiodos'un anlattığına göre öyle derin bir yer ki yeryüzünden atılan bir tunç örs 9 gün 9 gece düşse ancak 10. gün Tartaros'a ulaşır. Önce tanrılara baş kaldıran Titanlar buraya kapatılır. Sonra Zeus'a kafa tutan ölümlüler. İçinde 3 meşhur isim var. Sisyphos, Tantalos ve Danaidler. Sisyphos tanrıları kandırmış, hatta ölümü bile zincirlemeyi başarmış kurnaz bir kraldı. Cezası devasa bir kayayı bir tepenin üzerine yuvarlamak oldu. Tam zirveye ulaştığı anda kaya geri yuvarlanıyor ve bu döngü sonsuza kadar tekrar ediyor. Tantalos tanrıların sofrasından çalmış, hatta kendi oğlunu pişirip onlara ikram etmeye kalkmış bir adamdı. Cezası bir gölün içinde durmak oldu. Suya eğildiğinde su çekiliyor, ağaçtaki meyveye uzandığında dallar yukarı kalkıyor. Danaidlerse kocalarını öldüren 49 kardeşti. Onların cezası dibi delik bir küpü suyla doldurmaya çalışmak olmuştu. Sonsuza kadar su taşıyorlar, küp asla dolmuyor. Şimdi bu 3 cezaya dikkatli bakın. Antik Yunan düşüncesinde cehennem tasarlanırken ceza eylemin kendisinden değil, tekrarından doğuyor. Bir şey sonsuza kadar tekrar ettiğinde o şey her ne olursa olsun insan aklının alabileceği en korkunç cezaya dönüşüyor. Bence bu korkunun en derin noktası. Cehennemi cehennem yapan asıl şey. Ateşten, buzdan, iblislerden çok daha korkunç bir şey. Yani sonsuzluk. Çoğu inanç sisteminde fiziksel azabın derecesi bir noktadan sonra önemini yitirir. Asıl mesele o azabın ucunun açık olması. Bir umut kırıntısının dahi kalmaması. Dante'nin Cehennem Kapısı'ndaki o meşhur dizeyi hatırlayın. Buraya girenler tüm umudunuzu bırakın. Bu yaklaşım aslında derin bir gerçeğe işaret ediyor. İnsan sonsuzluk kavramını kavrayamayacak kadar küçük bir varlık. Beynimiz milyon yılları, milyar yılları bile zorlanarak hayal ediyor. Sonsuzluğu hiç hayal edemiyor. Bu yüzden cehennem fikri bu kadar etkili olmuş. Bilmediğin karanlık gördüğün canavardan daha ürkütücü çünkü. İnsanlık tarihinin en güçlü ideolojik silahı belki de buydu. Ölümlü bir varlığa sonsuz bir ceza betimlemek. Hayatı 70-80 yıl olan bir canlıya bu kısacık ömründe yaptığı bir hata yüzünden trilyonlarca yıl acı çekeceğini söylemek.
Tarih boyunca bu sonsuzluk korkusunu en sistematik şekilde kuran, onu bir mimariye dönüştüren, kat kat çoğaltan bir gelenek vardı. Roma. Milattan sonra 4. yüzyıl. İmparator Konstantin Hristiyanlığı serbest bırakıyor. Kısa süre sonra bu inanç imparatorluğun resmi dini oluyor. Ama ilginç olan şu, İncil'de cehennemin tasviri oldukça muğlaktır. Birkaç yerde ateşli Gehenna'dan, dişlerin gıcırdadığı dış karanlıktan, sönmeyen ateşten bahsedilir, hepsi bu. Ne katlar var, ne hangi günahın nereye gittiğine dair bir cetvel. Cehennemin o meşhur mimarisini kuran şey, sonraki yüzyıllarda işin içine giren teologlar, vaizler ve sanatçılar oldu. Bu inşaatın mimarbaşı ise en başta konuştuğumuz adam, Dante Alighieri. Dante 14. yüzyılda aslında bir teoloji kitabı yazmıyordu, bir şiir yazıyordu. Ama o şiirde kurduğu yapı o kadar güçlüydü ki sonraki yüzyıllarda Avrupa'nın cehennem tasavvurunu neredeyse tek başına şekillendirdi. Dante cehennemi 9 katlı bir huni olarak tasarlamıştı. En tepede en hafif günahlar, en dipte en ağırları. Şehvetliler rüzgarda savruluyor, oburlar çamurda yatıyor, cimriler kayaları yuvarlıyor, öfkeliler bataklıkta boğuşuyor, sapkınlar kızgın mezarlarda yanıyor. En dipte 9. katta hainler var. Donmuş bir göl, buz tutmuş. Çünkü Dante için en büyük günah ihanetti ve ihanet ateş yerine mutlak soğukla cezalandırılmalıydı. Bu sisteme dikkatli bakınca bir cehennemden çok bir hukuk sistemine benziyor. Her suçun derecesi var, her dereceye karşılık bir ceza var ve cezalar suçun mantığıyla örtüşüyor. Ortaçağ Avrupa'sında feodal düzen böyle işliyordu. Dante cenneti, dünyayı ve cehennemi de aynı feodal mantıkla tasarladı. Yani Hristiyan cehennemi aslında Ortaçağ Avrupa'sının kendi toplumsal düzenini öbür dünyaya taşımasıydı. Tanrı en tepede bir kral, melekler saray erkanı, cehennemse tam tersine çevrilmiş bir krallık. Başında şeytanla birlikte. Bu mimari öyle güçlü oturdu ki bugün hala cehennem denildiğinde dünya genelinde akla ilk gelen imge Dante'nin çizdiği o huni. Halbuki ne İncil'de bu kadar net bir şey vardı ne de ilk Hristiyanlar böyle düşünüyordu. Cehennem bir şairin hayal gücünden inşa edilip yüzyıllar içerisinde bir dogmaya dönüştü. Geldik Arap Yarımadası'na. 7. yüzyılın başı, Mekke'nin sıcak kumlarında yeni bir inanç doğdu. Ve kutsal kitabı cehennem konusunda Hristiyanlığın aksine son derece detaylıydı. Orası cehennem ya da cahim ismiyle anılıyordu. Kapısı 7 tane. İçinde zakkum ağacı var. İçecekleri kaynar su ve irin. Ateş öyle bir ateş ki dünyadaki ateşten 70 kat daha şiddetli. Günahkarların derileri yandıkça yenisiyle değiştiriliyor. Azap kesintisiz devam etsin diye. Ama İslam'ın cehenneminde Hristiyanlıktan farklı bir nüans daha var. Burada cehennem bütün günahkarlar için sonsuz değil. Müslüman olup günah işleyenler bir süre azap çektikten sonra çıkabilir. Yani burada cezanın ucu tamamen kapalı değil. Sadece inkar edenler için sonsuz. Kuzeyin soğuk iklimine gelince, cennet videosunda Valhalla'yı uzun uzun konuşmuştuk ama Valhalla'ya gidebilmek için belli bir şartı yerine getirmek gerekiyordu. Savaşta ölmek. Kılıç elinde, düşmana karşı şerefli bir biçimde. Bizdeki şehit kavramı gibi. Peki ya öyle ölmezseniz? Ya yatakta yaşlılıktan ölürseniz ya da hastalıktan giderseniz? Ya da daha kötüsü korkaklıktan kaçarken arkanızdan vurulursanız? İşte o zaman gideceğiniz yer Hel'di. Norse mitolojisinde Hel hem bir yerin adı hem de bir tanrıçaydı. Vücudunun yarısı canlı bir kadın, yarısı çürümüş bir ceset. Onun diyarı da kendisi gibi yarı yarıya. Ne tam bir cehennem ne de tam bir cennet. Soğuk, sisli, ıslak bir yer. Sonsuz bir donukluk. Hel'in en alt katmanına Nifhel deniyor. Buranın bir köşesinde Nastron denilen bir kıyı var. Ceset kıyısı. Çatısı zehirli yılanlardan örülmüş bir salon. İçinde yemin bozanlar, katiller, sadakatsizler. Yılanların ağzından akan zehir üstlerine damlıyor, sonsuza kadar. Yani Viking de cehennemi boş bırakmamış ama dikkat edin, asıl korkutucu olan yer Hel. Çünkü Viking için en büyük utanç unutulmaktı. Hel'in o gri sessizliği tam da bunun karşılığı. Orada kahraman olamazsın, orada hatırlanmazsın. Sadece sis içinde yürüyen başka bir gölgesin. Hatırlanmak ya da unutulmak aslında gerçekten çok ince bir ayrıntı. Cehennem ve ceza kavramını ele alırken üzerinde daha yoğun düşünmemiz gereken bir konu. Düşünün, dünyada milyarlarca insan yaşadı ve öldü. Bir avuç istisna dışında hepsi unutuldu. Sessizce silindiler. O kişiyi tanıyan son insan da öldü ve o kişi sanki hiç var olmamış gibi oldu. Çocuğunun seni unutması, senin için yazılmış bir cümlenin kalmaması, yaşadığın evin yıkılıp yerine başka bir şey yapılması.
Düşündüğün her şeyin, sevdiğin her şeyin, mücadele ettiğin her şeyin bir gün hiç olmamış sayılması. Belki de cehennem var olmuş olmanın hiç iz bırakmaması haliydi. İnsan piramitler dikti, kitaplar yazdı, çocuklar yaptı, savaşlar verdi, sokaklara isim verdi. Hepsi tek bir nedenden. Unutulmamak için. Cehennem kavramının asıl köküne indiğimizde karşımıza bu çıkıyor. Ateş bir semboldür, buz bir semboldür. Yılanlar, iblisler birer sembollerdir. Hepsinin altında yatan o tek korkuysa her zaman aynıdır aslında. Yok olmak, anlamsızlaşmak, silinmek. Bu unutulma korkusu için sinemada benim çok sevdiğim güçlü bir sahne var. Beowulf filmini izleyenler hatırlayacaktır. Beowulf o sırada çağının en büyük kahramanı, devleri öldürmüş, ejderhalarla boğuşmuş bir kral. Savaş esnasında karşısına sıradan bir adam getiriyorlar. Öldürülmeden önce Beowulf'la dövüşmek istediğini söylüyor. Beni Beowulf öldürsün diyor yani aslında. Bu sahnedeki diyaloglar çok iyi ki zaten Beowulf edebi bir epik şiirden uyarlanmıştı. Beowulf işgalciye diyor ki, adın Beowulf şarkısında geçsin ister misin? Sence şarkım adı olmayan Frizyalı bir korsan tarafından öldürülmemle mi bitmeli? Adam o ezilmiş, bastırılmış halinden doğrularak ve göğsünü kabartarak şöyle diyor. I'm Finn of Frisia, and my name shall be remembered forever. Burada Beowulf'un yanıtı çok manidar. Ancak beni öldürürsen. Yoksa bir hiçsin. Bu sahnenin altında yatan mantık tam da konuştuğumuz şeyin kanlı canlı kanıtı. Bu adamların korktukları asıl şey bir hikayelerinin kalmayacak olması. İsimsiz bir şekilde unutulacak olmaları ihtimali. Bir krala kılıç çekip ölmek sıradan bir köyde yatakta ölmekten 1000 kat daha cazip geliyordu. Çünkü onu Beowulf destanının bir satırına yazdıracaktı. Hatırlanacak bir ölüm. Bütün bu videomda anlattığım şeylerde aslında her durakta aynı şeyi görüyoruz. İnsan kendi korkusunun haritasını çizdi ve ona cehennem adını verdi. Ama bütün bu ateşlerin, buzların, yılanların arkasında hep aynı şey vardı. Unutulmak. Belki de insanın icat ettiği her cehennem aslında bu korkudan kaçışın yan ürünüydü. Çünkü cehennemin varlığı bir anlamda insanın da var olduğunun kanıtıydı. Cezalandırılacak kadar önemli olduğumuzun bir kanıtı. Videomu beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı, bunun gibi videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.